Yemek Sanatı TV'den herkese lezzetli günler. Bugün mutfağımızda geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan güveçte et yapacağız. Bu tarifte sadece lezzet değil, köklü bir geleneği mutfaklarınıza taşıyacağız. Hadi tarife geçelim. Malzemeler: 750 gram dana kuşbaşı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 8-9 adet arpacık soğan, 3 adet domates, 3 adet biber, 6-7 diş sarımsak, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı toz biber ve tuz. Arpacık soğanı bu yemeğimize doğal bir tatlılık katacak ve zeytinyağı ise bunu harmanlayacak. Evet, genellikle Anadolu'da bu tarz güveçler yapıldığı zaman bahçede bulunan taze sebzeler kullanılır. Domates gibi, biber gibi, bazen soğan gibi, bazen patates gibi mevsime göre. Çoğu zaman yöreye göre patlıcan gibi, kabak gibi birçok farklı sebze kullanılır. Tabi burada çoğu zaman bu sebzelerin doğranış şekli çok fazla özenilmez. Çünkü insanlar bu yemeği güvece alıp bazı bölgelerde, örneğin Çorum'da fırınlar bulunur. İnsanlar ortak olarak bu fırınları yakar. Herkes tarlaya giderken o fırına güveçlerini koyar, tarlaya çalışmaya giderler. Ve sonrasında geldiklerinde yemeklerini hazır bir şekilde fırından alırlar. Tabi burada bazı zamanlarda fırının kenarı çamurla kapatılır. Bazı zamanlarda etin üstü, yani güvecimizin üstü hamur gibi bir materyalle kapatılır. Ama tabi burada önemli olan şey, tarifin dışında bu tarz geleneksel yemeklerde bulunan yöreye göre farklı şeyler kullanılabilir. Burada domates, biber, soğan, sarımsak var. Fakat dediğim gibi farklı baharatlarla bunu tatlandırabilirsiniz ve farklı sebzeler ekleyebilirsiniz. Şimdi tarifin devamına geçelim. Evet, ilk olarak zeytinyağını ekliyoruz güvecimize. Tabi burada ben 2 tane farklı güveç aldım. Aynı boyda farklı güveçte yapacağım. Ardından kuşbaşı etlerimizi yerleştiriyoruz. Burada çoğu bölgede güveçler kuzu ile de yapılır. Sizlerin damak zevkine göre etlerle değiştirebilirsiniz. Ardından sırasıyla biber ve domatesleri ekliyoruz. Domateslerimizi ekliyoruz. Ve sarımsakları da ekliyoruz. Kırmızı toz biberini ve tuzumuzu ekliyoruz. Ve tereyağını ekliyoruz. Fırınımızı ısıttık. Şimdi üzerini güzelce kapatıp fırına koyacağız. Evet, tüm malzemeleri bir yere getirdikten sonra üzerini kapatıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 2 saat kadar pişiriyoruz. Bu lezzetli yemeği servis ederken yanında sıcak bir pide veya bir bazlama servis edebilirsiniz. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini bir araya getirmeye devam ediyoruz. Geleneksel Türk mutfağının sırlarından birini daha birlikte keşfettik. Sizler de bu tarifi deneyin ve yorumlarınızı bizle paylaşın. Daha fazla tarif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yemek Sanatı TV'den herkese lezzetli günler.